Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün Rafa Silva'yı antrenmanlarda görmedim biraz. Hüzünlüyüm. Umarım devam eden süreçte kendisini antrenmanlarda görürüm. Çünkü bir sonraki hafta için bizim için kritik bir oyuncu. Her ne kadar bu hafta bizi üzmüş olsa da onu kaptanladığımız için birçok noktada kaybetmiş olsak da bu hafta Rafa Silva'dan öncelikle fit olmasını daha sonrasında da bu hafta fulllemesini bekliyorum diye böyle bir açılış yapmış oldum. Geçen hafta sonuçlarımızı göstereyim. Şöyle biraz Asya tarafından deneme yaptım ama maalesef hiçbiri istediğim sonucu alamayınca ben de dedim ki bu kartların hepsini elden hızlı bir şekilde çıkarayım ve birçoğundan hatta kar ederek zarar etmeden birçoğundan da kar ederek takaslamış oldum. İstediğim kartlara dönüştürdüm kendilerini. Daha sonrasında ya zaten çok az ödül aldık bu hafta. En iyi ödül bu gibi gözüküyor. Tier 3 bir Super Rare kart açacağız. Daha sonrasında yine Essence ile bir Super Rare kart açma planımız var. Yine Limited kart açacağız Essence'le ve biraz da bir miktarda dolar ödülümüz var. Yani dedem beni çok üzüyor ya bu aralar. Bir tane gol atacaktın dedem. Bir tane gol atsan Tier bir Super Rare kartımız olacak. En kötü bir 300-400 dolarlık kart kazanacaktık. Şu an maksimum 50 dolarlık bir kart kazanacağız gibi gözüküyor Super Rare'de. Önemli olan benim için fiyatı değil açıkçası bu Super Rare'ın. Şöyle bir oynayan forvet ihtiyacım var. Hem buradan bekliyorum hem de açacağım Essence'de umarım oynayan bir forvet kartı alırım. Bakalım. Onun akabinde burada da fena olmayan bir durum vardı da yani Rize Spor defansı yiyor. Yapacak bir şey yok. Rize Spor defans hattını kullandım Tarık'la Samet'i birlikte ama maalesef Rize'nin gol yemediği maçlara denk gelmek biraz zor oluyor. Burada yine Alisov Gezal ikisi var ama diğer arkadaşlar eşlik edemeyince sadece kutu almışız. Kutuyu da biraz sonra açacağız. Ya bu kadar olur ya. Gerçekten gittim. Zar zor. La Liga Division 1'e çıktım. Dedim ki bu hafta Villarreal stake kazandıracak. Ve haftanın son maçı neredeyse Villarreal. Hüsran ya. Maç ertelendi ve küme düştüm bir de. Ya bu durumlarda aslında küme düşürmemesi lazım bence. Yani maç ertelendiyse ben ne yapabilirim ki? En azından stake attıysam ve maç ertelendiyse küme düşmemem lazım. Ben o kadar uğraştım Div 1'e çıkabilmek için ve bir maçta ertelendi diye Div düşüyorum. Neyse onun akabinde başka bir La Liga'da anlatacak bir şey yok. Bu arada buradan Hoffenheim'a seslenmek istiyorum. Yazıklar olsun size. Bu hafta yine aynısını yapacağım. Buna benzer bir Hoffenheim üçlüsü yapacağım. Defans hattı değişir muhtemelen. Umarım bu sefer üzmezsiniz. Ya zaten Leverkusen'da 11'i tahmin etmek çok zordu. Avrupa maçları var bu hafta içi. Onun akabinde MLS tarafından çıkmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü baktım hiç mantıklı değil burada kalmak. Hem ödül havuzu iyi değil. Hem puan baremi çok yüksek. Hem de kartlar biraz MLS yeni başladığı için hype'lı. O yüzden para eden kartlardan çıkacağım. Etmeyenlerle yine şansımızı deneriz diye düşünüyorum. Belki bir kadro, belki iki kadroya devam ederiz. Onun dışında Premier Lig'den çıkacağım. Evet, gelelim buraya. Rafa abime gelelim. Ya Beşiktaş gerçekten kazandıracak hissedebiliyorum ama benim şanssızlığım sanırım. Rafa Silva yine bu maçta bir skor, iki skor belki yapabilirdi ama olmadı. Yani 50 puanla bitirdi. Onun dışındaki oyuncular da fena skorlarla bitirmediler ama kaptanın 50 puan yapması maalesef sana ödül aldırmıyor. Bir skor yapsaydı helalinden 150 dolarımız vardı. Belki de 250 vesaire. Yani fulllediği senaryoda kaç puan kazanıyoruz? 50 oradan kazanıyoruz. 83. Yaklaşık bir 90 falan kazanırdık herhalde ama aynen. Fulleseymiş ikinci oluyormuşuz. Neyse yani o olsaydı bu olsaydı diyecek bir şey yok maalesef. Burada Trabzon maalesef çok şaşırttı beni. Yani kalecim zaten çok düşük puan almıştı. Önemli değil Trabzon'un bu maçta patlaması ama beni şaşırttı çünkü bu maç aslında sonraki maç için benim için önemliydi. Çünkü sonraki maç Hatayspor'la oynayacak Trabzonspor ve Hatayspor'da e, Trabzonspor'dan Hatayspor karşısında çok iyi bir maç bekliyordum. Farklı böyle bir 5-0 6-0 gibi.
Ama bu durumda kimin 11 başlayacağı da sıkıntılı. Belki Banza bile başlamayabilir maçta. O yüzden biraz tereddütteyim ama bakalım. Bakalım. Onu biraz bakacağız o duruma. Burada bir sürpriz var. Kalecimiz Ochoa 81 puan la bitirdi maçı ve gerçekten hiç beklemediğim bir puan kendisinden. Diğer oyuncular da neredeyse 60'ar puanlarla bitirdiler. Zorgane biraz düşük bitirdi 48 puanla. Yani yapacak bir şey yok. Şu ikili gol yedi yaklaşık. Ya bunlar gol yemeseydi yine belki bir şansımız olabilirdi. Ama maksimum 70 dolar falan kazanırdık. Bu kadrodan pek bir şey olmazdı muhtemelen. Zorgane de yani yapmaz 48 puan. Son 2 haftadır bizi üzesi tuttu. Ya burada da üzüldüğüm bir kadro var. Süper Lig hero'larım hepsi. Hepsini çok severim. Alisov olsun, Maxim olsun, Deniz Türüç olsun. Duarte olsun, Muhammed Şengezer son zamanlarda biraz daha eklendi sevdiğim isimler arasına. Ama olmadı yani clean sheet maçında Duarte'ye 55 yakışmıyor. Ben buraya Lima mı koysam, Duarte mi koysam diye çok düşündüm. Yani Duarte'yi daha çok sevdiğim için kendisini koydum ama son zamanlarda Lima daha iyi puanlar yapıyor ki kolay rakiplere daha da iyi puanlar yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 70 civarıyla bitirdi. 79'la bitirmiş mesela Lima. Buraya Lima koysak saf puanla bile çok katkı sağlarmış. Maalesef buradan sadece 4 Essence kazandık. Ödülden bir karttan 2 puan uzaktaymışız. Lima koysaymışız da helalinden Tier 2 bir kart alabilirdik ya da Tier 3 başlardan alırdık. Yapacak bir şey yok. Olmayınca olmuyor. Burada bir Davinson ve Eğribayat ikilisi var ama yani Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı maçta gerçekten bizim oyuncularımızın hiçbir şey yapamaması üzdü diyebilirim. Onun akabinde Limited'da Beşiktaş aynısını kurduğum kadro. Rare tarafta aynısını kurduğum kadro. Hem Rare'de hem Limited'da hem Super Rare'de aynı kadroyu kurdum. Rare tarafta bize 20 dolar kazandırdı ama diğer taraflarda kazandıramadı ki Rare tarafta da zaten 3 puan önde kalmışım sadece. Neredeyse burada Essence'e düşüyormuşum. Yani normalde Super Rare'da aslında ödül almak daha kolay olması lazım. Bu hafta demek ki öyle denk geldi. Tabii rakipleriniz de önemli. Buraya gelirsek yine üzüldüğümüz hususlar var burada. Sevindiğimiz bir nokta var. Bütün eski sezon Rare kadrolar Division 1'e çıktı. Bu iyi bir durum. Ama buralara iyi kadrolar da kurmak lazım. Çünkü benzer kadrolar kurarsan her hafta muhtemelen düşersin de. Yani ya şurada şu kadronun ah be abi. Hem Kemen maç boyunca gerçekten en az 3 tane gol atacak pozisyona girdi ama o top içeri girmek bilmedi. Yani ısrarla o top içeri girmedi abi. Ya o top içeri girse de çok büyük bir ödül kazanmayacaktık ama girseydi abi ya. Yani burada da bir Essence ödülü kazanır mıydık? Kazanamazmışız. Ama en azından kart ödülü kazanırdık. Burada attığımız zar gerçekten olmadı ya. Burada da fena gitmiyorduk. Yani Livakovic başlasaydı da burada da yine maksimum clean sheet'te Tier 3 ya da Tier 4 kart alırdık. O yüzden çok üzülmemek lazım ama hep ucunda kalması üzüyor. Burada bir 10 Essence kazanmışız sanırım. Güzel. Onun akabininde bakıyorum. Burada div düştük. Trabzon'da div düştük maalesef. Bütün kadrolar div 1'deydi. Artık birisi div 2'den devam edecek. Burada herhangi bir şey yok. Yine aynı kadroyla girseymişiz daha iyiymiş açıkçası. Buraya en azından bir 10 essence daha kazanırmışız. Buraya Immobile atsaymışız. Onun akabinde burada bu aralar Contender'a bir kafayı yordum. U23'e kafayı yordum. Oraları iyi kadrolar kurmaya çalışıyorum. Bu hafta güvendiğim isimleri kullandım. Vanitsek biraz üzdü beni. Keza Otar Kiteşvili de üzdü. Buradan da pek bir şey yapamazmışız açıkçası. Olabilecek en iyi skormuş. Çünkü çok fulllemeleri falan lazımmış. O yüzden üzülmemek lazım. Onun akabinde de pek bir şey yok. Ee, Burada da pek bir şey yok. U23 tarafına geldiğimizde de Süper Lig'de de U23 kurabildik bir şekilde bu hafta. Kalecisi olmayan bir kadroydu. Ödülden 67 puan uzakta kalmışız. Essence kazanabilirdik. Belki Muhammed Can bir şeyler yapsa ama yapamadı. Onun akabinde burada U23'te zannımca fena bir kadro kurmadım.
fena da başlamamıştık ama Affen Gruber normalde ortalaması 60-70 olan son maçlarda bir oyuncu ve gol sağlayan Hatay ile birlikte bizi mahvetti kendisi. Yani burada da pek bir şey kazanamazdık açıkçası. 10 essence kazanırdık ama neden kazanmayalım, boş geçelim, o da ayrı bir konu. Burada da böyle olmuş. Şu zaten video bayağı uzun oldu. 10 dakika anlattım. Ödüllere geçelim yavaştan. Ödülleri al diyelim. Tamam hocam. Kart göster. Hadi bakalım. Güzel bir forvet istiyorum be. Güzel oynayan bir forvet. Defans. Avusturya. Feyenoord. Turner. Herif. Herif eskiden oynuyordu. Bu niye oynamıyor ki lan? Önce merak ettiğim bu hususa bakmak istiyorum hocam. Sakatlanmış sanırım bu. Yani bilmiyorum ki. Feyenoord'un as oyuncusuysa üzücü bir durum değil ama sakatlık durumu ne ve sakat da değil gibi. Sakat olsa sakat yazardı yani. Enteresan bir ödül. Enteresan bir ödül. Erken dönecekse üzülmem ama o konuya biraz bakmak lazım. Neyse videoyu çok uzatmayayım. Şöyle bir serisinden kutularımızı açalım. Bu arada Rivals'tan da 2 adet kutu geldi. Onları da açacağım. Bir Essence geldi. Şöyle bir şunu bir önce açayım Limited'ı. Çünkü biraz sonra Limited kutu açacağım ben. Oradan Antin Kuntin bir işe girmeyelim diye düşünüyorum. Beni duyamayacaksınız. Heh. İngiltere Defans. Crystal Palace. Crystal Palace İngiliz. Anladım hocam. İyi günler. Kutularımızdan devam edelim. Rivals'ta bir adet kırmızı, bir adet de mavi kutu var yanlış hatırlamıyorsam. Bunları da serisinden açalım. Çok iyi. Çok ihtiyacım vardı arena biletine. En nefret ettiğim şey ya. Şu kutulardan arena bileti çıkmaması lazım. Böyle kart da çıkmaması lazım. Sen kimsin oğlum? Milan Smith. Milan. Son maçta skor yapmış kral ama. Evet. 40 centlik kartmış. Neyse bizim için yine başaramadık. Şu Super Rare açalım bir de. Yani 20 dolar indirim kuponu. Başka ne kazanabilirdik buradan diye bakalım. %50 ihtimalle. Tamam, olur. Olur. Fena değil. İndirim kuponuna üzülmem. Çünkü orada bize 20 dolar dönüş yapıyor. Kablolar kuruyoruz vesaire. İhtiyacımız oluyor. Pek bir serzenişimiz yok. Ama ve lakin lütfen buradan güzel bir kart ya. Hadi be abi. Bir forvet istiyorum be. 4 numara. Hollanda. Orta saha. Herakles. Herakles sen Hollandalı orta saha. Ya abi bu herifin geçen bana rare kartını attınız. Bu sefer de gelip bunu mu atıyorsunuz ya? Lütfen yapmayın ya. Gerçekten ne umutlarla bu videoya başlamıştım. Çaktırmıyordum ama güzel bir şey bekliyordum ya. Neyse. Videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala soru araya kaydolmazsanız şurada şuralarda bir video göreceksiniz. Daha sonrasında bana ulaşabilirsiniz. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.